Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt ip ile çanta yapılışını göstereceğim sizlere. Çantamız sadece 3 tane motiften oluşuyor. Motiflerimizin 2 tanesi bu şekilde arkadaşlar. Ben kamera arkasında daha önce hazırlamıştım 2 tane. Videomu çok fazla uzun tutmamak için 2 tane motifimi hazırladım. Motifimiz kolay. Birçoğunuzun bildiği gibi hanım dilendi, bey beğendi motifimiz arkadaşlar. Sadece başlangıcını ben göstermek istiyorum. Tekrar sayılarını, ölçülerini verebilmek için. Onun dışında arkadaşlar yaklaşık tahmini olarak 200 gram kadar ip gidiyor. Benim iplerim bunlar arkadaşlar. İsterseniz siz tek renk de kullanabilirsiniz. Ben 2 renk kullandım. Tığım da 3 milimetre arkadaşlar. 3,5-4 de kullanabilirsiniz. Elinizin ayarı ile ilgili bu biraz da. Öncelikle bunun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Hemen motifimizin yapılışına geçelim. Zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi sabitlemek için önce bir tane zincir çekelim. Sonrasında 5 tane daha zincir çekiyoruz. Bu şekilde zincirimizi çektikten sonra sabitleme zincirimiz ile bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Çok pardon. Tekrar doluyorum. Bu arada bu üçlü zinciri de trabzan olarak sayıyoruz. 3. trabzanımı yaptım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. İkili trabzanı yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın zincirden sonra tekrar 4 trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Evet, tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet, tekrar 4 trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Doladım. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum yani. Burada bir tane zincir çekiyorum. Başlangıçta yaptığımız zincirle birleştiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çekerek ipimizi burada kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci rengime geçeceğim. Mavi ipimi alıyorum. Bakın arkadaşlar, ben renklerin sıralamasını bu şekilde yaptım. Dilerseniz hemen ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu şekilde yapmak isterseniz. Dilerseniz dediğim gibi tek renk yapabilirsiniz. Ya da sıralamayı farklı şekilde kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada mavi ipimi geçiyorum. Çok kısa da mavi ipe nasıl başladığımı göstereceğim. Sonrasında kamera arkasında motifimi tamamlayıp birleştirme için geleceğim arkadaşlar. Bakın burada da ipimi sabitledim. Ben bitirdiğim yerle başlıyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben buradaki ipi de gizlemek istiyorum. Hemen bu şekilde kaydırma yöntemiyle ipimi sabitliyorum. Buradaki mavi ipimi de bu şekilde tuttuktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Burada 4 tane ikili trabzan yapacağız. Yani burası başlangıç yeri olduğu için zinciri de trabzan olarak sayıyoruz.
Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak 4 tane trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın arkadaşlar, burası köşe kısım oluyor. Doluyorum. Tekrar bakın, arada zincir çekmiyorum. Diğer köşe için buradaki boşluğa batıyorum. 4 tane burada da ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, eğer kağıt iple örgü örmekte zorluk çekerseniz, ben daha önce kağıt ipi nasıl kolay örebilirsiniz diye bir video çekmiştim. Ona mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Açıklamayı ve yukarıya ekleyeceğim o videoyu da. Eğer bulamazsanız kanalımdan da girip bakabilirsiniz. Çok rahat kağıt ipi ben saç spreyiyle yumuşatarak daha rahat örmeyi sağlamıştım. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın, 2 tane köşeyi ben oluşturdum. Şimdi ben burasını kamera arkasında tamamlayacağım. Bir sonraki sıranın sayılarını vermek için hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar, ben bu sırayı bitirdim. Nasıl birleştirdiğimi de hemen göstereyim. Şöyle daha net görürsünüz. Zincirle her zaman yaptığımız gibi kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Daha sonra buradaki ikili trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle ortaya doğru geliyorum. Bütün trabzanların tepesine batarak bu şekilde orta boşluğa geldim. Yine orada da son bir tane kaydırma yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar doladım. Aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, tekrar doluyorum arkadaşlar. Burada köşeyi oluşturduk. Şuradaki orta boşluğa batıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Bakın, aralarda zincir çekmeden 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, kenar kısmını oluşturduk. Doladık. Buradaki köşeye batıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ikinci köşemize gelmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar, şuradayız şu anda. Evet, şu an buradayız. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde sonraki sırada renk değiştireceğiz. Aralara tekrar 4'er trabzan yapacağız. Köşeleri de zaten anlatmıştım. Kesinlikle zincir çekmiyoruz. Bu boşluklarda hiçbir sırada boşluk çekmiyoruz. Ben şimdi kamera arkasında son motifimi de tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, 3. motifim de tamamlandı. Şimdi motifimizin son sırası olan sık iğne olan sıramızı hemen yapmaya başlıyorum. Bakın, ben buradan başlıyorum. İpimiz de bu yöne doğru dönük olduğu için şöyle belirlediğim bir noktaya batıyorum.
Buradaki tığı da alıyorum. Pardon, buradaki ipi de alıyorum. Mavi ipimi de bu tarafa geçiriyorum. İpleri arada gizleyeceğiz. Sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı göze, pardon, yanındaki göze batıyorum. Sık iğne yaptım. İpimizi de, fazla ipleri de arada gizlemiş oluyoruz. Bu şekilde bütün sıralara gördüğünüz gibi sık iğne yapmaya devam ediyorum. Kenarları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Köşeye gelince tekrar göstermem gereken bir yer var. Evet, şimdi köşeye geldim arkadaşlar. Köşede boşluğa batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra tekrar aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. Sonrasında yanındaki ikili trabzanların tepesine batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bütün köşeleri aynı şekilde yapacağız. Mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ben sıranın sonuna kadar örüyorum. Sonra görüşmek üzere. Evet, 3 tane motifim hazır arkadaşlar, bu şekilde. Motifimin ölçüsünü de göstermek istiyorum sizlere. Evet, yaklaşık 20 santim civarı oldu arkadaşlar. 3 motifim de aynı ölçüde oldu. Şimdi birleştirmeye geçeceğim. Birleştirmeyi de nasıl yapıyoruz? Onu da hemen göstermek istiyorum. Şöyle biraz kendime alan açayım. Motiflerimi bu şekilde ikiye katlıyorum. Bu arada tersinden de ütüleyebilirsiniz motiflerinizi. İkinci motifimi ve üçüncü motifimi de bu şekilde katladıktan sonra bakın şöyle bir görüntü oluyor. Kameramın açısını biraz daha uzaklaştırayım. Evet, tam olarak bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi daha iyi oldu sanırım. Evet, 3 motifli çantamızın bitmiş hali bu şekilde görünecek. Nasıl birleştireceğim onu da söylemek istiyorum. Bu şekilde önce tersini çeviriyoruz motiflerimizi. Tersini döndürdükten sonra sık iğne yapacağız yine. Hemen onu da göstereceğim. Önce şeklini ben tam olarak anlatayım. Başlardan başlayacağız. Bu şekilde buradan geleceğim. Arkaya döneceğim ve buraya kadar sık iğne ile birleştireceğim. Aynı şekilde karşı tarafı da aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Hemen çok fazla uzatmadan başlamak istiyorum. İpimi sabitlemek için bir tane zinciri çektim. Köşede bir zincir çekmiştik, hatırlarsınız. Oradan tığımı onun yanındaki sık iğneden hemen tığımı geçiriyorum. Çok affedersiniz, biraz burada zorlandım. Aynı şekilde karşı taraftan da başlayarak tığımı geçirerek birleştirdim arkadaşlar. Karşılaştırdım. İlmeğimi alıyorum. İpimi de yürüteceğim arada, sık iğne ile kapattım. Yanındaki sık iğneye geliyorum. Karşılıklı olarak birleştiriyorum. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Karşılıklı olarak birleştiriyorum arkadaşlar. Bu köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Pardon, köşeye kadar dedim ama evet,
köşeye kadar gelelim. Buraya kadar. Sonra devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, bu köşeyi yaptım. Bir tane köşeyi yaptım. Hemen şöyle döndürüyorum. Bakın bu şekilde katlayarak göstermek istiyorum. Bitirdiğim köşe burası. Buradan yukarıya doğru geleceğim. Tekrar buraya geliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde, yani kısacası iki kenarını birleştirmiş oldum. Sonrasında bu şekilde açıyoruz. Bakın ilk yarısı olmuş oldu. Tamamlanmış oldu. Şimdi bu kenarı birleştireceğim. Buradan başlayacağım. Buraya geleceğim ve arkasını bu şekilde buraya kadar birleştirerek devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben birleştirme işini tamamladım. Hemen ipimi de kesiyorum. Burası arka kısmı. Kestiğim ipi de hemen arada gizleyeceğim, yürütüyorum. Evet, daha sonra temizlerim. Çantamı tersinden birleştirmiştim. Hemen düzünü çeviriyorum. Evet, çantamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen askısına geçiyorum. Arka kısmı, önü de, iki tarafı da eşit oldu. Dilerseniz hazır askı kullanabilirsiniz. Ben kendim ördüm arkadaşlar. Öreceğim. Hemen başlayalım. Şöyle bir çanta askı aparatı var. Hemen başlayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Kameramı biraz yaklaştırayım. Aparatımdan tığımı geçiriyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrar sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. sık iğne. Evet arkadaşlar, 4 tane sık iğne yaptım. Geriye dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere tığımı doluyorum. Buraya batarak hemen sondaki sık iğneye batarak 3 tane ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar dönüyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3, bir kere doluyorum. Bakın şurada arada 2 tane ilmek olacak. Buraya batıyoruz. 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Tekrar 3 zincir doladık. Bakın şu aradaki 2 tane ilmeği ilmekten tığımızı geçirip yeni bir ilmek alıp üçünü birlikte topluyoruz. Burada takıldı tığım. Tekrar 3 zincir dönelim. Bir kere de dolayalım. Buradan tığımızı geçiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir güzel duruyor bu askı modeli. Ben kamera arkasında tamamlıyorum. Hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar, benim çanta askım hazır. Bu şekilde tamamladım. Şimdi karşı tarafıyla birleştireceğim. İkinci aparatımı alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bir tane ilmek geçirdim. Buradaki zinciri alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum önce, sonra bir zincir, tekrar kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Evet, hazır arkadaşlar. Bir tane daha yapmak istiyorum.
daha güzel duracağını düşündüm. Evet arkadaşlar, birleştirmemi de yaptım. Buradaki ipi de ben daha sonra gizlerim. Evet bakın arkadaşlar. Bu şekilde hemen çantamıza askılarımızı da takalım. Buradaki köşe kısımlarına takabiliriz arkadaşlar. Evet. Çantamız hazır arkadaşlar. Deneyeceklere kolay gelsin. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.